Merhaba, Engelx Mutfağa hoş geldiniz. Bugün sizlerle Hong Kong usulü egg tart yapacağız. Yumurta tartı yapacağız. Bu tarif nedir? Bir tart hamurunun içine yumurtalı bir karışım yapılarak fırınlanır ve üstü yanmayacak şekilde pişirilir. Yumurta tartı dediğimiz zaman aklımıza bir de Avrupa'da başka bir örneğe geliyor. Belem turtası. İkisinin arasındaki fark görünüş olarak, içerik olarak biraz benzeseler de kullanılan hamur farklı ve pişirme yöntemi de farklı. Belem turtasını daha önce tatma imkanınız olduysa veya gördüyseniz fark etmişsinizdir. Milföy hamuru kullanılır hamur olarak. Daha böyle yumuşaktır ve üstü yanmış bir şekildedir. Fakat Hong Kong usulü egg tartı, yumurta tartında kullanılan hamurumuz bildiğimiz sable hamuru, tart hamuru ve üstü yanmayacak bir şekilde pişirilir. Bu kadar da anlattıktan sonra malzemeleri görerek hadi bir başlayalım. Tart hamurumuzu yapmakla başlayalım. Doğal olarak tereyağı bazlı bir hamur olduğu için de bir süre dinlenmesi gerekecek. Şimdi ben stand mikserini kullanacağım fakat siz el mikserinizi kullanabilirsiniz. Bu işlemde daha çok böyle el sıcaklığının değmeyeceği bir şekilde yapmanızı size öneririm. Elinizle yapacaksanız, stand mikseriniz yoksa veya mikserinizi kullanmak istemiyorsanız elinizle yapmanız gerekir doğal olarak. Elinizle yapacaksanız da avuç içlerinizi değil lütfen parmaklarınızı kullanarak şu an yapacağımız işlemi gerçekleştirin. Çünkü tereyağı erir, istemediğimiz sonuçlara bizi götürebilir. Şu an biraz erimiş zaten. Siz bunu direkt buz gibi, soğuk, dolaptan yeni çıkardığınız tereyağıyla yapın. Ne yapıyoruz? Tereyağımızı attıktan sonra hop içine unumuzu atıyoruz. Hop pudra şekerimizi atıyoruz. Sonrasında durmuyoruz, arttırıyoruz. Bir paket vanilyamızı da hemen içine atıyoruz. Şimdi stand mikserimizde veya sizin kullanacağınız mikserde veya elinizle yapmanız gereken şey tereyağıyla buradaki katıların yani unun, pudra şekerinin ve şekerli vanilinin tereyağıyla tamamen birleşerek bir kum görüntüsü elde etmesi. Bunu istiyoruz. Bu işlemi yaparken tereyağı bıçakla küçük parçalara ayırmak sizin lehinize olacaktır. İşleminizi kolaylaştıracaktır. Bu şekilde elinizle mıncırırken veya herhangi bir makine kullanırken hem makineyi zorlamamış olursunuz parçalarken hem de elinizde yapıyorsanız da tereyağının erimesini daha az engellemiş olursunuz. Küçük parçalarla daha iyi karıştırabilirsiniz onu. Bakın şu anda tereyağıyla katılarımız birleşip böyle bir kum görüntüsü elde ettiler. Stand mikserimizin ucunu değiştirip yumurtamızı içine kırıyoruz. Ve çalıştırmaya başlayalım. Hamurunuz cıvık olursa direkt un eklemesi yapabilirsiniz daha çevirirken. Bu biraz da tereyağının ne kadar eriyip erimediğiyle alakalı. Sanırım biz biraz fazla dışarıda beklettik o yüzden. Hamuru mikserden çıkarttık. Şimdi hafifçe bir toplayacağız. Tezgahımızda unladık. Çok da oynama taraftar değilim kendisiyle şu anda ama şöyle bir daha sonrasında kesme işleminde bize kolaylık sağlayabilmesi için hafif bir şekil vereceğiz. Böyle bir silindir şekli veriyorum. Daha sonrasında bir sonraki adımda kesme işlemiyle kalıbımıza koymak için dilimleyeceğiz, parçalayacağız, bezelere ayıracağız diyelim kısaca. Silindir şekli verdikten sonra streç filmle kapatıyoruz. Buzdolabında beklemeye alıyoruz. Tart hamurumuzu buzdolabına koyup dinlendirmeye bıraktıktan sonra soğuması gereken başka bir arkadaşımız var. O da şekerle yapacağımız şerbet, yumurtalı harç için. Şekerle suyumuzu birleştirip şeker eriyene kadar karıştırıyoruz. Şerbet de hazır. Bunu da artık soğumaya bir köşeye koyabiliriz. 10-15 dakika kadar buzdolabında hamuru beklettikten sonra şimdi gramajlayıp kalıbımıza alacağız. Hamuru aldıktan sonra şöyle güzel bir yuvarlak oluşturup kalıbımıza koyuyoruz. Egg tart için kullandığım bu standart cupcake kalıbı için 50 gram şeklinde ölçüyorum. 50 gram ne kadar eder derseniz de şöyle görüntü olarak göstereyim ama. Yani nedir bu? Ceviz diyebiliriz. Ceviz. Yani cevizden hallice. Ya da iri fındık olabilir. Giresun fındığı büyüklüğünde. Ordu fındığı büyüklüğünde. Ölçülü bir şekilde yapmamın sebebi tamamen tek sebebi yani daha doğrusu. Kullandığım hamurun eşit olmasını istemem. Küçüklü büyüklü
inceli kalınlığı olsun istemiyorum. Ama benim göz kararım çok iyi. Benim böyle tartıya martıya ihtiyacım yok diyen biriyseniz göz kararı yapın tabii ki de. Yani. Ama ölçmek isteyenler için de 50 gram hamuru 50 gram ayırıyorum. Topçiklerimizi gramajlayıp kalıbımıza koyduktan sonra artık tart şekli vermeye geçebiliriz. Koyduğumuz hamurları kalıbımızın dibine şöyle düzleştirelim. Daha sonrasında kalıbımızın ortasına sığacak bir çay bardağının dibine streç film geçirelim ve tart şekli vermek için bastıralım. Daha sonrasında kalıplarımızdaki hamurları da aynı şekilde düzleştiriyoruz. Tart şeklimizi verdikten sonra hamurlarımıza burada yapmamız gereken şey 5 dakika kadar bir buzlukta bekletmek. Çünkü biz bu tereyağlı hamuru mıncıkladık, şekil verdik, yuvarladık falandır filandır. İçindeki tereyağı biraz eridi. Bu erimiş haliyle direkt fırına atarsak ne olur? Şekillerinde küçülme olur. Gerek yok. Şekillerini korumasını istiyorsak buzlukta 5 dakika bekleteceğiz. Buzluğa koymadan önce de şöyle pişerken kabarmalarını engellemek amacıyla çatalla şöyle bir delik açalım. Tart hamurunu buzluktan çıkarmaya çok az bir vakit kalmışken fırında açtım. 190 dereceye ayarladım. Şu an ısınmakta. O da ısınırken hemen hızlıca içine koyacağımız yumurtalı sosu hazırlayalım. Harcı hazırlayalım. Sütün içine 2 yumurtamızı kırdık. Vanilya ekliyoruz. Daha sonrasında güzelce çırpıyoruz. Şimdi eğri oturup doğru konuşalım. İçinde yumurta var. Sosun. Bol miktarda. Tabii ki de bir yumurta kokusu oluyor. Bundan rahatsız olanlar veya çok fazla yumurta kokusu gelenler için 2 paket vanilya koymanızı öneriyorum. Ama ben işte krem karamelden, krem brüleden çok alışığım. Yumurta kokusu neymiş ya derseniz tek vanilya da yeterli gelir. Güzelce çırptıktan sonra da bu şerbetimizi ekleyelim. Karışımı çırptıktan sonra bir süzgeçten geçirin. Ben geçirdim. Şimdi tartların içine dökmeye başlıyoruz. Gördüğünüz gibi full doldurmuyoruz asla. Yaklaşık şöyle bir parmak kalınlığında bir boşluk bırakın. Çok doldurmanız buradan harcın taşmasına sebep olabilir. Artık fırına girebilirler. İlk olarak bir 15 dakika vereceğiz fırındakilere. Sonrasında kontrollü bir şekilde 20 dakika kadar uzatabiliriz. Yani 15+5 şeklinde. Hadi bakalım sonuç ne çıkacak? Bu arada pişerken ne yapıyoruz? Asla fırının kapağını açmıyoruz. Sadece gözlerimizle bakıyoruz. Önemli. Ek tartlar fırından çıktı. Bakın bu şekilde piştiler. Şu biraz gariban olmuş. Buna bakmayın buna. Biraz buna gariban gibi davranmışız. Bunu tadım için artık kobay olarak kullanacağız. 20 dakika boyunca 190 derecede altlı üstlü fansız konumda en alt rafta piştiler. Çıkarmadan 1-2 dakika böyle fırında ısıyı her şeyi kapatıp beklettim. Biraz fazla oraya çaktım. Siz orayı çok az beklettim. 1-2 dakika yeterli. Çıkardık. Biraz ılınmasını bekledim. Böyle şunlar şöyle topçuk olarak kabarmışlardı. Bakın soğuyunca hemen çöktüler. Çok fazla doldursaydık ne olacaktı? Bu arkadaş mesela buradan hop akacaktı. Buraları böyle böyle kaplayacaktı. Tecrübe konuşuyor. Beni dinleyin. Fazla doldurmayın. Şu kadar bir parmak kalacak kadar doldurun. Bir de bu taşmasında etken olan diğer bir nokta da bu tartı yapıyoruz ya. Yaptığımız bu tartın kenarları eşit bir şekilde olmaları gerekiyor. Böyle eğri büğrü olduğu zaman yine taşma yapabiliyor. Çok fazla doldurmasanız da bu iki noktaya dikkat ediyoruz. Şimdi sırada ılınmalarını bekledik. Ne yapıyoruz? Bir telin üstüne tamamen soğumaları için çıkartıp diziyoruz. Kendinize bu taşıma konusunda, kaldırma konusunda çok güvenmiyorsanız ince bir bıçaktan yardım alarak kenarlarından şöyle çevirterek. Yağlamaya falan da gerek yok. Zaten kullandığımız hamur yağlı bir tart hamuru, sablé hamuru. Hiçbir yapışma olacağını ihtimal vermiyorum. Ve işte bu kadar. Yapmamız gereken tek şey güzelce soğumalarını beklemek.
Ek tartların sarısı parlaklığıyla gözümü alıyordu. Hong Kong tatlı lezzetleri en gereksiz mutfağın içine dalıyordu. Kokusuyla herkes mest oluyordu. Sıra geliyordu ortadan ikiye kesip tadına bakmaya. Evet, şimdi tadına bakacağız. Aşık Buse der ki, korkmayın yumurtanın kokusundan. Bu lezzet bir gün dolapta bekleyince daha da bir hoş olur. Hadi ortadan ikiye kesip artık tadına bakalım. Korkusuzca şöyle keselim. Şekli bozuk olanı bu arada kurban seçtim kendime. Şöyle göstereyim. Gayet güzel. Neden derseniz. Çünkü harcın içine tam olarak 2 paket şekerli vanilya attık. Normalde bu paket tadınca bu kadar yumurta tadı absorbe olmuyor. Şu an tam olarak yumurta kokmuyor ya şu anda yani. Çok kokmuyor. Doğal olarak içinde yumurta var yani, yalan söyleyemeyiz. Ama dediğim gibi az önceki şiirim kesilmediyse bir gün dolapta beklettiğiniz zaman, soğutup dolaba kaldırdığınız zaman, bir gece beklettiğiniz zaman tadı daha da güzelleşiyor. Onun dışında kıtır, güzel, kolayca kesilebilen güzel bir tart hamuru vardı. O da güzelce pişmiş. Kıtır kıtır, hoş. Isırınca ağza dağılıyor. Herkese afiyet olsun. Tarifimi beğendiyseniz videomu beğenmeyi, bana destek olmak istiyorsanız kanalıma abone olmayı, herhangi bir soru, görüş, öneri veya tarif isteğiniz varsa aşağıya yorum bırakmayı unutmayın. Görüşürüz. O zaman ben yemeye devam ediyorum.